Hocam merhaba. Merhaba Nazif. Nasılsınız hocam? Sağ ol, sen de iyisin. Teşekkür ederim, ben deyim. Hocam 8 Nisan'da Evet. Süleymaniye Havalimanı yakınlarında Mazlum Kobani kod adıyla bilinen Ferhat Abdüşahin'i terör Evet. örgütün tırnak içerisinde önemli isimlerinden biri Evet. olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir operasyon gerçekleşti. Evet. Sizden detayları dinlemek isteriz. Şimdi Ferhat Abdüşahin'i, Mazlum Kobani kod Ferhat Abdüşahin'i ben bir biyografisini anlatayım. Şimdi 90'lı yıllarda örgüte katılmış bir şahıs. Örgütün Suriye yapılanmasında faaliyet gösteriyor. Genelde Abdullah Öcalan'ın 90'lı yıllarda işte malum Suriye'de. Onun etrafında ve orada daha fazla idari görevler alan bir örgüt mensubu, PKK mensubu, PKK terör örgütü mensubu. 1997 yılında Şemdinli kırsalında Türkiye içerisinde de faaliyet gösteriyor. Yönetici pozisyonunda, yani Türkiye içerisinde de faaliyeti var. Sonra 97 ve 2003 yılları arasında bir Avrupa hikayesi var. Avrupa'da bir faaliyet gösteriyor. Avrupa'da örgütün önemli isimlerinden bir tanesi oluyor. Tabii orada da işte Batılılarla da etkileşim içerisinde oluyor. Yani bu dönem önemli. Bunu sonra buraya tekrar döneceğim. 2009-2012 yılları arasında da PKK terör örgütünün askeri aparatı olan HPG'nin özel kuvvetler sorumluluğunu yapıyor ki bu önemli bir görev. Yani örgütte önemli bir Ne açıdan görev. önemli hocam? Çünkü yani bu bizim canımızı yakan eylemleri gerçekleştiriyorlar. Şehirlerdeki bombalama eylemlerini vesaire genelde bu yapıdan çıkar. Bu Kürdistan Özgürlük Şahinleri dedikleri paravan PKK'nın kuruluşu olan TAK da mesela buralarla ilişkilidir. Buralarda faaliyet göstermiş. Yani bir PKK mensubu. Sözünüzü Azılı bir PKK mensubu. TAK'ı bir açıklayalım. TAK, PKK terör örgütünün tırnak içerisinde her eylemleri ahlak dışı da böyle çok daha sorumlu, kamuoyunda tepkisini çekebilecek Aynen. eylemleri biz yapmadık, TAK yaptı diye suçu üstüne attı. Aynen öyle. Güya kendi içerisinde olmayan ama kendi içerisinde olduğuna emin olduğumuz bir farklı bir yapılanma. Aynen, PKK'nın ta kendisi TAK. Aynen. Yani şehirde siviller öldüğü zaman sanki hani kötü işler TAK yapıyor, iyi işler tırnak içerisinde PKK'ya ait. Yani bu ticarette mal farklılaşması denir. Kaliteli bir ürünün bir yan ürünü vardır. Hani şimdi burada marka ismi söylemeyeyim. Genellikle de konfeksiyon sektöründe. evet. Bunu hani izleyicilerimiz çok iyi anlarlar. Bu budur. Şimdi bunu anlatalım. Bu adam, tekrar söyleyeyim, azılı bir PKK terör örgütü mensubu ve yönetici. Bu şahısla ilgili olarak Batılıların bir PR çalışması var. Bir destekleme çalışması var. Yani onu mesela Abdullah Öcalan'ın yerine geçeceği, örgütü komple domine edeceği Abdullah Öcalan'ın ölümünden sonra falan gibi iddialar var. Yani arkasında ciddi bir Batı desteği var. İşte zaten söylüyorum 97 ile 2003 yılları arasında zaten Avrupa'da demek ki böyle bir etkileşime girmiş. Tabii bunun bizim kamuoyunda daha fazla bilinmesi Suriye Demokratik Güçleri adı altında, o da bir paravan kuruluş aslında. %90'ı PYD-YPG'nin oluşturduğu, güya DAEŞ'le mücadele adı altında Amerika Birleşik Devletleri'nin kurdurdu ama %95'i hatta %99'u tamamen PYD-YPG'li, PKK'nın Suriye kolunun üye olduğu bir yapının komutanı. Yani aslında o da görünüşte. Yani DAEŞ'le mücadele etmek için biz bunları kurduk. Eğit donat faaliyetleriyle bunları destekliyoruz. İşte bu da bunun başındaki adam. Tabii bu adamın başına ne geliyor? Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında bir saldırı gerçekleşiyor. Bu saldırıda bir SİHA saldırısı olduğu iddia ediliyor. Tabii bu bölgede, yani isim vermeyelim ama SİHA'ları hakim olan, SİHA'ları bu kadar aktif bir şekilde kullanan neresi var? Zaten hani malum. Hani bu da çünkü. Neticede bunu niye fazla dillendirmiyorum biliyor musun? PKK'lı çevreler bir sivil havalimanında böyle bir saldırı oldu, bu uluslararası hukuka aykırıdır diye Avrupa kamuoyunda, Batı kamuoyunda Türkiye'nin aleyhine biraz propaganda döndürmeye çalışıyorlar. Yani o yüzden zaten fazla konuşmaya da gerek yok ama izleyicilerimiz zaten bunu anlarlar. Şimdi ama tabii bu saldırının yani burada ne işi var? Değil mi? Burada ne işi var? Bundan önce de ne olmuştu? Burada konuştuk, bir helikopter saldırısı, helikopter kazası olmuştu. Evet. Ben o zaman ne demiştim sana? Onu hatırlatalım Geriye isterseniz. dönerek istersen yani hatırlat. Şöyle açıklayayım hocam. Fransızların kullandığı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait, Amerika Birleşik Devletleri'ne üretilmiş bir helikopter PKK'lıları taşıyordu ve düştü. 15 Mart günü hocam Duhok'ta bir helikopter düştü. Fransız yapımı bir helikopter. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, herkesin konuşulduğu, birçok ülkenin dahil olduğu bir meseleye dönüş helikopterin düşmesi. Çünkü bu helikopter PKK'lıları taşıyordu. Hatta iki helikopter bile deniyor. İki helikopter diyenler de var. İki tane denklemde aslında iki tane farklı ülke
bir tane de terör örgütü var. Tamam. Biraz karışık bir mesele. Evet. Helikoptere kim biner? Helikopterle kim transfer edilir? Şimdi helikopter o zaman da bak söylemiştim dedim. Bunun bir siyasi okuması var dedim. Bunun bir siyasi altyapısı var. Helikopter VIP taşır. O dönemde söyledim. Ben söylemiştim, lafını sevmiyorum ama söylemiştim işte. Bak şimdi burada bir Süleymaniye'de bir hareket alanı bulmaya çalışıyor PKK. Neden kritik? Yani şimdi bu mesela Pençe Kaplan, Pençe Kilit bölgesinde bir sıkışma var. Türkiye içerisinde zaten eylem koyamıyor. Burada da bir Türkiye'nin aktif faaliyeti var. Suriye içerisinde güçlü bir yapısı var. Tamam. Bu Süleymaniye'de bir alan açmaya, bir derinliği geniş yani cepheyi derinleştirme ya da Süleymaniye'de nüfus edinme çabası var. Bu helikopter meselesi bunu açığa çıkardı. Bunu böyle okumuştuk o zaman. Şimdi burada Mazlum Kobani'nin de oraya gitmesi işte bu da bir takım görüşmeler yapıldığı anlamına gelir. Kimle görüşüyor? KYP ile görüşüyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği ile. Bu da Celal Talabani'nin kurduğu bir Kürt yapılanması Kuzey Irak'ta. Bu yapılanmada 2017 yılında Talabani öldükten sonra örgütün yani KYP içerisinde bir güç mücadelesi var. Yani oğlu Bavel Talabani ile yeğeni Lahor Talabani arasında bir güç mücadelesi var. Bu güç mücadelesinde önce PKK'ların yaptığı gibi bir eş başkanlık sistemini denediler. Eş başkanlık sistemini yaptıkları zaman Lahor orduyu ve istihbarat yapısını yeğen Talabani yani kontrol edince işte oğul Talabani'ye Bavel'e karşı bir güç üstünlüğü elde etti. Çünkü kritik kurumları elinde tutuyor. Tabii bu bir güç mücadelesi sonrasında bunun görevden alınması, hakkında bazı yolsuzluk iddialarının gündeme getirilmesi, görevinin pasifize edilmesi, Talabani ailesinin de üst düzeyinin araya girmesiyle aslında bir kanunda dökülmeden bir şekilde durumun vaziyet edilmesi söz konusu oldu. Ama bu güç mücadelesi kapsamında özellikle Barzani'nin, KDP'sinin Süleymaniye'de, Erbil merkezli Süleymaniye'de bir etkisinin artmaya başladığını görüyoruz. KDP'nin de Türkiye ile olumlu ilişkileri var, Barzani'nin. Yani dolayısıyla KDP Türkiye arasındaki olumlu bir hani ittifak mı diyelim olumlu ilişkilerin bu bölgede de hani gücü artmasıyla Süleymaniye'de KYP'nin yani bu Talabani'nin kendi Talabani ailesinin kendi gücünü tekrar kazanması için bir PKK ile işbirliği sürecine girdiğini görüyoruz. Yani bu Türkiye'yi ve KDP'yi dengeleme stratejisi. Ve bu PKK'nın da işine geliyor. Çünkü sıkışmışlığı alanı yaymak istiyor. Burada KYP ile işbirliği yaptığın zaman Türkiye'yi de dengelemiş olacaksın tırnak içerisinde. Bunu Amerikalılar da destekliyor. Amerikalılar da destekliyor bu Amerika'nın politikayı. destekleme amacı. Amerika'da çünkü Türkiye'nin örgüte karşı askeri operasyonlarının son dönemde son derece başarılı olduğu bir gerçek. Tartışmasız bir şekilde bakın arkadaşlar propaganda değil. Türk SİHA'larının ve Türk istihbaratının HUMİNT kapasitesinin, eleman kapasitesi gerçekten maksimum seviyede. Örgüt Türkiye içerisinde eylem koyamıyor. Koyabiliyor mu? Allah korusun. Türkiye'de büyük çaplı bir eylem oluyor mu? Eski karakol baskınları var mı? Yani bir karakolu basman için, bir üst bölgesini basman için 100-200 tane PKK'lı toplanıyordu. Şimdi toplanamaz ki. Tepelerinde sürekli İHA'lar, SİHA'lar uçuyor. Mümkün değil artık. Hareket edemez, yol kesemez. Hakeza bir ekleme yapmak istiyorum hocam. Son dönemde yaşadığımız elim terör eylemlerinden biri Taksim saldırısıydı. Bir de Mersin'deki polis eviydi. İkisinde de teröristler Suriye'den gelen teröristler. Yani Türkiye'de bir yapılanma olmadığı ya da böyle çok net bir eylem koyamayacakları apaçık ortada zaten. Aynen. Çok doğru söylüyorsun. Zaten bakın orada da sınır güvenliği konusunda da ciddi mesafe alındığı için Suriye için paramotorlarla geçiyorlar. Sınır güvenliği konusunda da ciddi tedbirler alındığı için PKK'ların yani YPG, YPG yapısının Suriye'ye geçmesi konusunda ciddi mesafe alındığı için paramotorlarla bu bölgeye geçiliyor. Yani böyle farklı durumlar, yöntemler kullanılıyor. Hatta bir de dalgıçlık eğitimi verdiği de söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlara. Bunlara Amerika Birleşik Devletleri helikopter eğitimi de vermiş. Bak kazandırdıkları kapasiteye, askeri kapasitelere bak. Yani artık eğit donatı aşmış, açıkça bir husumet şeklinde yani Türkiye Cumhuriyeti'ne hedef alan Türkiye'de işte Mersin'de polis evi saldırısı, İstanbul'da Taksim'de 3 yaşında kızımızın öldüğü saldırı, sivil vatandaşların öldüğü saldırıyı yapan bir yapıyı, terör örgütünü açıkça destekliyorsun. Buna helikopter kullanma kapasitesi kazandırıyorsun. Dalgıçlık eğitim veriyorsun. Bunlar ne için kullanıyor? Bunlar hepsi eylemler için kullanacak. Belki Mersin deniz kenarında böyle eylemler yapacaklar. Hiç bunlar öyle. Terör örgütleri yaratıcı şeyler bulur.
Yaratıcı yöntemler bulmak zorundadır. Çünkü sürekli tedbirler arttırılıyor. Sıkışmışlığı böyle açması lazım. Bu ayrı mesele. Sonuçta Süleymaniye merkezli olarak PYD-YPG çizgisinin, PKK'nın yani, Talabani ailesiyle eklemleşerek Türkiye'yi ve Barzani'yi dengeleme stratejisi var. Tabii ben o zaman da söyledim, bir daha zor helikopter uçururlar dedim. Zaten çok çabuk reaksiyon gösterilir dedim. Çok çabuk da reaksiyon gösterildi. Yaklaşık helikopter kazasında bir 10 gün bile geçmeden sonra bakın siz Ferhat Abdişahin'in yerini, saatini, geçeceği güzergahı vesaireyi biliyorsunuz. Bu bir çok ciddi istihbarat demek. Bakın istihbarat topluyorsun. Bu olmadan zaten SİHA'yı uçuramazsın. Tamam? Ondan sonra da faaliyeti icra ediyorsun. Ha burada konvoyda Amerikalılar var. Belki Amerikalılar zarar görmesin tercihi yapılmış olabilir. Bilemem. Belki uyarı atışı yapılmış olabilir. Bilemem. Bilmiyorum. Türk SİHA'ları neyi ne zaman kaçırdı ki? Değil mi? Yani neyi ne zaman kaçırdı ki? Hocam bu konudaki mütekabiliyetimiz çok yüksek değil mi? Tabii SİHA konusunda Türkiye gerçekten dünyada bir numara. Ve bunu şeyde kullanan yani aktif sahada kullanıyor. Yani oyun değiştiren bir şey Türk SİHA'ları. Yani bu gerçekten böyle. Bak sana Türk SİHA'larının etkilisini göstermek açısından. Şimdi bunlar olur. Mühimmat bir PKK üst düzey yöneticisinde galiba Suriye'nin içindeydi. Mühimmat patlamıyor ama arabanın üstüne düşüyor, adamın belinin üstüne düşüyor, adam beli kırılarak ölüyor. Ya bu kadar. Ya düşün yani. Gökten bir elma düştü. Gökten elma düşüyor yani. Böyle şimdi bir de bunun yarattığı şeyi düşün. Psikolojiyi düşün. Ya bak mesela bunun psikolojik şeyini düşün örgüt yöneticisi açısından ya da bir örgüt mensubu açısından. Ya başımıza bir iş mi gelecek? Buradan buraya gidiyoruz ama yani bir şey mi olacak? Yani bunun ruh halini düşünebiliyor musun? O zaten böyle ıslık sesi gibi. Islık sesini duyduğun an zaten kafanı yukarıya kaldıramazsın. Kaldığın zaman öyle üstüne düşer yani. Kaçma şansın yok. Biz bunu görmüyor muyuz? Karabağ'da görmedik. Karabağ Savaşı'nda bütün işte YouTube'da var bütün görüntüleri. Ne kadar etkili kullanılıyor. Türk SİHA'ları. Ermenistan mevzileri SİHA'larla yerle bir edildi. Libya'da oyun değiştiriyor. Herkes bunu satın almak istiyor. Bak Japonya bile satın almak istiyor. Düşün teknoloji, dünyada bir numaralı teknoloji üreten ülkelerden bir tanesi. Bu ayrı mesele. Şimdi bunları üretiyorsun, bunları etkin bir şekilde de kullanıyorsun. Bu çok önemli. Sonuçta ana konumuza gelirsek, PKK'nın Türkiye içerisinde gerçekten askeri kapasitesinin zayıfladığı, hemen hemen yani çok az kaldığı, örgüt militan sayısının çok azaldığı bir gerçek. Türkiye içerisinde eylem yapamıyor kırsalda. Şehirde de çok sınırlı. Bu sizin güçlü bir istihbarat yapınız ve faaliyet yapınız olduğunu, yani güçlü bir kontrterör sisteminiz olduğunun göstergesi. Ama şu bir gerçek. PYD-YPG üzerinden PKK Suriye'de yeni bir ağırlık merkezi kurdu. Yani güç kayması oldu. Tabii bu örgütün içerisinde Suriyelileşme anlamına da geliyor. Şimdi eski yöneticiler Türkiye kökenlilerden artık orta ve üst düzey yöneticiler, işte Kobani örneğinde olduğu gibi, anlatabiliyor muyum? Bir Suriyelileşme var. Ki kadın harekette dahil olmak üzere yaklaşık 200 bine doğru giden Herkes, bir evet, militan sayısından bahsediyoruz. 150 bin, 160 bin sayı, yani bu ciddi bir yapı. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünde askeri açıdan durması mümkün değil. İsterse 500 bin olsun. Var. Toplu katliam olur. Tabii burada ne olur? Bunlar da bunu bildikleri için meskun mahalde ve de bu tünellerle vesaireyle zaten savunma stratejisini böyle kuruyorlar. Yani 150 bin yapıyı topladın da Türk Silahlı Kuvvetleri ile bir cephe savaşına giremezsin. Mümkün değil. Giremezsin yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile giremezsin yani Türkiye'de, yani birçok dünyadaki en güçlü ordulardan bir tanesi, sadece bu değil. Bu mevcut terörle mücadele, meskun mahal operasyonları, İHA SİHA'nın kapasitesinin, yani terörle mücadelenin klasik bir ordu düzenine aktarılmasıyla Türkiye NATO'da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra yeni bir doktrin ortaya koyan bir ülke. Bak bu çok önemli. Bir düzenli ordu terörle mücadele edebiliyor, çok üst düzey seviyede, yapısını buna doğru eklemleyebiliyor. Yani hem düzenli ordu hem terörle mücadele eden bir ordu. Bu kolay bir şey değil. Bu tabii kan, gözyaşıyla ve şehitlerimizin emeğiyle olan bir şey ve gazilerimizin. Yani yılların verdiği tecrübe. Keşke böyle acılar yaşanmadan tecrübeler edinsek ama bunlar da gerçek. Yani bu konu çok kritik. Neden? Süleymaniye'de bir alan açma var. PKK'nın Suriye üzerinde yeni bir alanı var. Örgütte bir Suriyelileşme var. Mazlum Kobani'nin bir Batı desteğiyle PR çalışması var. Var.
daha var yani. Bu iş daha, bak bu konuda çok şeyler olur. İleride daha çok konuşuruz. Peki hocam, yavaş yavaş içeriğin sonuna gelirken son bir şey sormak istiyorum. Mazlum Kobani, Ferhat Abdişahin'in teröristin öldürülmesi kritik olur muydu? Örgütte bir kırılma yaşatır mıydı? Şimdi örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik eylemler elbette örgütün sistematiğini bozar, hiyerarşisini bozar. Tabii bir örgütün lider kadrosuna yönelik dediğim sebeplerden dolayı etkili faaliyetler tabii ki kazanımdır. Ama bir terör örgütü üst düzey yöneticileri öldürüldüğü için ve etkisiz hale getirildiği için bitmez. Terörle mücadele topyekün bir stratejidir. Bu önemli katkı sağlar ama. Hocam teşekkür ederim. Rica Eklemek ederim. istediğiniz bir şey var mı? Çok sağ olun Nazif. Ferhat Abdişahin'i, Mazlum Kobani Kod Ferhat Abdişahin'i ben bir biyografisini anlatayım. Şimdi 90'lı yıllarda örgüte katılmış bir şahıs. Örgütün Suriye yapılanmasında faaliyet gösteriyor.